Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Duru Görü yeteneği. Psikik yeteneklerden hem en çok merak edileni hem de aslında birçok kişinin sahip olduğu halde fark etmediği yetenek. Duru Görü dediğimiz şey aslında alın çakramızın aktif olarak çalıştığı ve bizim gördüğümüz her şeyi farklı algıladığımız, yani bir resme ya da bir buluta bakarken herkesin gördüğünden farklı bir şeyler görüyor olmak demek. Ama aynı zamanda hayal kurabilen herkes aslında Duru Görü yeteneğine sahip olabilir. Ki şöyle bir detay daha var. Ben hep şuna inanıyorum. Bütün ruhlar aslında eşit kapasiteyle doğuyorlar. Ve bu kapasitelerden bazıları bir tık daha öne çıktığında biz onlara işte empat, Duru Görü, astral seyahat yapıyor, telekinezi yapıyor diyoruz. Aslında istersek bütün psikik yetenekleri kendimizde aktif olarak kullanabiliriz. Bugünkü konumuza geri dönecek olursak eğer ki, Duru Görü dediğimiz şey adı üstünde baktığımız her şeyde gerçeği görebilme yetisidir. Genellikle Duru Görü yeteneğine sahip olan insanlar da bu yeteneğini çoğu zaman fark etmedikleri için dışarıdan çok fazla eleştiriye maruz kalırlar. Birine baktıklarında aslında o insanı okurken içinden ne geçtiğini, kalbinde nasıl biri olduğunu ya da neyi sakladığını görebilirken etrafındaki insanlar diyelim ki o insanın çok iyi biri diye etiketliyor. Bir anda siz diyorsunuz ki hayır, o insan iyi değil. Onun içinde bir şey var, sakladığı bir şey var. Hayır o doğru değil diyorsunuz ve diğer insanlar diyor ki uf sen de çok kuruntulusun ya. Yani sen de var ya yani kimseyi beğenmiyorsun, burnun bir karış havada gibi etiketler yiyorsunuz. Oysa ki Duru Görü yeteneği olan insanlar kimin ona zarar verip kimin zarar vermeyeceğini, kimin yalan söyleyip kimin söylemediğini, kimin neyi sakladığını bilinç dışında algılıyorlar. Ve çoğu zaman da rüyalar görüyorlar. Rüya görmekle yani rüya yeteneğiyle Duru Görü yeteneği aslında birazcık paralel gidiyor hayatta. Ne kadar çok rüya görüyorsanız ve rüyalarınızı ne kadar dikkate alıyorsanız Duru Görü yeteneğinizi de o kadar aktif kullanabiliyorsunuz. Buradaki peki soracaksınız biliyorum. Duru Görü yeteneği bizim ne işimize yarayacak? Hayatımızı kolaylaştırmak yerine bir kabusa mı çevirecek? Hayır. Tam tersi. Aslında yaşayacağınız her şeye hazır oluyorsunuz. Örnek veriyorum. Birkaç sene önceydi. Bir gece bir rüya gördüm ailemle ilgili ve sabah uyandığımda babamın kalp krizi geçirdiğinin haberinin geleceğinden çok emindim. Çünkü rüya bununla alakalıydı ve sabah uyandım, meditasyon yapmaya başladım. Çünkü akışa karışamam, babama ona herhangi bir uyarıda bulunamam ki ben daha uyanmadan zaten kalp krizi geçirmeye başlamış. Ve yoğun bakıma aldıklarında annem aradı. Telefon çaldığında ben telefonda neyi duyacağımı biliyordum. Şimdi bu ne demek? Hani baktığınızda biliyorsunuz ama hiçbir şey yapamıyorsunuz. O zaman bu Duru Görü yeteneği ne işe yarıyor? Hiçbir anlamı yok gibi geliyor. Tam tersi şok olmuyorsunuz. Yaşayacağınız hiçbir şeyden hiçbir şekilde şok olmuyorsunuz. Ruhunuz öncesinde hazırlanmış oluyor. Aynı zamanda da gelecekle ilgili çok fazla bilgiye sahip olabiliyorsunuz. Duru Görü yeteneği olan insanlar gözlerini kapattıklarında başta ışıklar görürler. Göz yanılsaması zannederler. Zaman içerisinde görüntüler görmeye başlarlar bunu fark ettiklerinde. Ama bazen öyle bir şey oluyor ki, kendimden yine örnek vereceğim. Gördüğüm görüntüyü hiçbir kelime tarif edemiyor. Benim lügatım bu kelimelerim. Hiçbir şekilde aslında o gördüğüm vizyonu anlatmama yetmiyor. O yüzden Duru Görü yeteneği olan insanlar daha fazla çizerler. Ben çiziyor muyum? Hayır çizmiyorum. Çünkü artık bu konu üzerine çok fazla yöneldiğim için ister istemez daha netleşmeye ve gördüğüm şeyleri daha fazla tarif edebilmeye başladım. Ama yine tamamen %100 gördüğüm her şeyi anlatabiliyorum diyemiyorum. Ve bir şekilde şöyle bir şey daha oluyor. Rüyaları dikkate almaya başladıkça, daha fazla hayal kurmaya başladıkça Duru Görü yeteneğinizi çok aktif kullanmaya başlıyorsunuz. Günlük hayatınızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Çünkü tamamen güvenli bir alanda yaşıyorsunuz. Başınıza ne geleceğini öncesinde bildiğiniz için ama bu arada da yine akışa zaten müdahale edemiyorsunuz. Etmeye çalışsanız dahi bir şekilde bir şey engel oluyor ve edemiyorsunuz. Tıpkı o babamın kalp krizi geçirmesi gibi düşünün. Ben daha yani uyandığım an öyle bir telefon alacağımı biliyordum. Ama annem bizi panikletmemek ve sabah çok erken bir saat olduğu için aramamış. Birkaç saat sonra aramayı tercih etmiş. Ha şu var, korktum, ben arayamadım mesela. Bunlar oluyor ama zaman içerisinde o kadar çok alışıyorsunuz ki buna. Gördüğünüz rüyaların anlamları derinleşiyor. Herhangi bir şeyi merak ettiğinizde vizyon olarak gözünüzün önüne gelebiliyor. Meditasyon bu arada çok fazla Duru Görü'yü arttırıyor. Çünkü gözümüzü kapattığımızda zihnimiz bize düşünceleri getirirken aynı zamanda görüntü parçaları da getiriyor. Siz bu görüntü parçalarını bilinç düzeyine birleştirmeye başladığınızda ve hayal kurduğunuzda
Yani imajinasyon yaptığınızda duru görü çok aktif bir şekilde hayatınıza giriyor. Ve alın çakrasından bahsettim ya, en aktif çalıştırdığı çakradır. Bilinç dışında çok fazla şey algılıyorsunuz. Ama bunlar her biri güvenli şeyler. Yani varlıklardan falan bahsetmiyorum. Duru görü dendiğinde genellikle ilk korkulan şey nasıl yani ben şimdi dünyadaki her şeyi görecek miyim gibi bir paniğe kapılınıyor ama değil. Eğer siz isterseniz varlıkları görebilirsiniz. Eğer varlıkları görmeyi seçmezseniz duru görü yeteneğiniz olduğu halde varlıkları görmeyebilirsiniz. Ben ilk 13 yaşımda çıplak gözle bir varlık görmüştüm ve gerçekten çok korkmuştum. Sonrasında ben bu yeteneğimi kapatmışım aslında o korkudan dolayı. Dolayısıyla da yıllar içerisinde açmak için de defalarca uğraştım. Belki daha önce bir yerlerde söylediğimde denk gelmiştir. Benim babam empat, empatlığım oradan geliyor. Annemde çok yüksek bir duru görü yeteneği var. Ertesi günün misafir gelecek, habersiz. Hiç annem bir şeyden haberi yok. Hiçbir şeyde niyet etmeden sadece uyuyor. Sabah kalktığında birden yemek yapmaya başlar mesela. Anne ne oluyor dersin. Misafir gelecek der. Ve gelecek olan misafirin üzerindeki kıyafete varasıya kadar uykusunda görüyor. Bu duru görü yeteneğinden kaynaklanıyor. İnsanlara baktığında, hani annem bu konuda benden çok çok ileride olduğu için ondan örnek vermem daha kolay. Bir insana baktığında herkes o insan için çok iyi de dese, annem bir diyorsa orada başka bir şey görüyordur ve zaman içerisinde herkes o annemin gördüğü şeyi görmeye başlıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer kendinizi güvende hissetmiyorsanız, hayatınızda sürekli dolandırılıyorsanız, kandırılıyorsanız ve insanlara karşı umudunuzu kaybettiyseniz, duru görü yeteneğiniz aktifleşmeye başladığı zaman çok güvenli ve konforlu bir alan sağlıyorsunuz kendinize. Ve ilginç bir şekilde ailenizden çok uzakta da olsanız, arkadaşlarınızdan çok uzakta da olsanız, nerede olursanız olun, sevdiğiniz insanlarla ilgili haber alabiliyorsunuz. Ve bunu da ya vizyon aracılığıyla ya da rüyalar aracılığıyla gerçekleştiriyor kişi. Ve zaman içerisinde buna yöneldikçe, üzerinde durdukça çok 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 başka noktalara gidiyor. 5 dakika sonra neler yaşayacağınızı 5 dakika öncesinden biliyor olabiliyorsunuz. Belki bu bazılarınıza çok böyle hani bilsem ne olacak ki heyecanı kaçacak gibi geliyor olabilir. Ama değil. Duru görü yeteneğin yani Yaradan'ın bizi yaratırken bu yeteneği de ruhlara vermesinin bir sebebi olmalı değil mi? Yani hiçbir şeyi biz boşuna yaşamıyorsak eğer duru görü yeteneği olan insanların da yeryüzünde hepimizin onlara ihtiyacı var. Çünkü şöyle bir şey var. Biz gözlerimizle asla gerçeği göremiyoruz. Hatta biyolojik olarak baktığınızda göz organ dediğimiz yani şu yuvarlak halkalar aslında körler. Biz reseptörlerimiz aracılığıyla görebiliyoruz, cisimleri algılayabiliyoruz. Aslında bir yoruma dayalı görme şeklimiz var. Duru görüsü olan insanlar ise direkt baktıklarında karşı tarafın bize aksettirdiğini değil de gerçeği görüyorlar. Hayatları çok daha kolay ilerliyor ve şöyle bir şey daha var. Yaradan'la ilgili gerçekleri de görebiliyorsunuz. Bence en önemlisi bu. Hadi insanları bir kenara bırakın, güven konusunu bir kenara bırakın. En önemlisi Yaradan'la, evrenle, yaratılışla ilgili her şeyi ne zaman isterseniz bu yeteneğinizi geliştirdikçe görüp şahitlik edebiliyorsunuz. Eğer kafanızda yaratılışımızla ilgili, kendinizle ilgili, dünya ile ilgili sorular varsa duru görü yeteneğinizi aktifleştirdiğinizde ve bilinçli olarak kullandığınızda çok rahatlıkla sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Ne kadar çok duru görü yeteneğinizi geliştirmek için bir eylemde bulunursanız o kadar hızlı ilerliyorsunuz. Tekrar ediyorum bunu duru görü yeteneğini açmanın en kolay yollarından bir tanesi hayal kurmak. Bütün detaylarıyla hayal kurmak. Herhangi bir ev istiyorsanız bunun bütün detaylarıyla ya da sadece duru görü yeteneğinizi açmak için, bunu aktif olarak kullanabilmek için herhangi bir şey hayal edebilirsiniz. İlla istediğiniz, arzu ettiğiniz bir şey olmak zorunda da değil. Çocukluğunuzdaki evi bütün parçalarıyla hayal etmek gibi düşünün. Belki de sahip olmak istemediğiniz ama filmde gördüğünüz ve hoşunuza giden bir mahalleyi canlandırmak gibi. Burada konunun hiçbir önemi olmaksızın sadece sizin hayal etmeniz bunu aktifleştirmeye yeterli. Aynı zamanda da rüyalarınızı dikkate almak, her gördüğünüz rüyadan sonra sabah uyandığınızda önce hislerinize odaklanmak ve o rüya size ne anlatıyor, ne mesaj veriyor bunun üzerine gün içerisinde düşündüğünüzde bir süre sonra göreceksiniz ki aslında duru görü yeteneğinizi çok aktif bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Bunu kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şeyi merak ettiğinizde gözlerinizi kapattığınızda bir film izler gibi görebiliyorsunuz. Meditasyon da bunu çok fazla destekliyor. Yani bu hayal kurarken daha meditatif halde yaparsanız eğer bir süre sonra benim bir dönem çok kullandığım, özellikle bu işlere ilk girdiğim zaman 6 yıl önce çok kullandığım bir yöntemdi. Herhangi sözsüz bir meditasyon müziği açıp kendimi derin sadece nefesime odaklanıp nefesimi
takip edip sonrasında ne sormak istiyorsam sorup sadece hani görmek için kendimi zorlamak da değildi o. Sadece bir soru soruyorum kendimle ilgili ya da yapmam gereken bir şeyle ilgili ya da yaratılışla ilgili ve sadece tarafsızca, yargıda bulunmadan ya da herhangi bir tedirginlik hissetmeden kendimi serbest bırakıp gelecek olan görüntüyü bekliyordum. Bazen göremediğim oluyordu ama empatlığım devreye girip orada hissediyordum. Ama zaman içerisinde gerçekten görebiliyorsunuz. Ve bu da hem kendimizi yeryüzüne yalnız hissetmemizi engelliyor. Düşünsenize hep bir yanınızda sizi düşünen, sizi sizden önce düşünen ilahi varlıklar olduğunu hissediyorsunuz. Çünkü bir şey olmadan önce siz bu konuya hazırlanıyorsunuz. Bu iyi veya kötü fark etmiyor. İlla ben hep negatiften örnek verdim ama aynı şekilde iyi şeylerin de haberini alıyorsunuz. Bir iş teklifini, belki de hayatınıza girecek olan yeni birini rüyanızda görüp ruhunuz o kişiye hazırlanabiliyor ya da o olaya. Dolayısıyla da ne oluyor? Hayatınızı hem kendinizi yeryüzünde hissedip hem de Yaradan'la bir ve bütün hissederek devam ettiriyorsunuz. O yüzden duru görü yeteneği çok önemli. Rüyalarımız, düşünsenize uyuduğunuzda hiç rüya görmeden sanki koma halindeymişsiniz gibi, ki koma halindeki insanların da görüntüler gördüğü ayrı bir konu. Sadece uyuyorsunuz ve uyanıyorsunuz. Ne kadar sıkıcı olmaz mıydı? Yani zaman durmuş gibi. İşte akşam 9'da yatıyorsunuz, sabah 5'te kalkıyorsunuz. Oradaki zaman dilimi kayıpmış gibi olurdu. Ben rüya görmeyi çok seviyorum. Çünkü orası başka bir boyut ve başka bir alem. Ne merak ederseniz ya da ne görmek isterseniz, kendinizle ilgili neyi keşfetmek isterseniz duru görü yeteneğinizi aktifleştirerek rüyalarınızda bunları da görebilirsiniz ki en güvenli, en konforlu alandır. Hatta o yüzden birçok insan uyumayı da çok sever, rüyalar gören insanlar. Rüyalarınızı not ederek yine rüyalarınızı takip ederek de duru görü yeteneğinizin ne durumda olduğunu ölçebilirsiniz. Dilerseniz de çakralarınızı bu dengelettirmek, çakralarınızı dengelemekle ilgili çalışmalar yapmak yine psikik yetenekleri daha kolay ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu anlamda 3. göz çakranızı aktifleştirecek çalışmalar da yapabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.